Bir düşünün, doğduğunuz toprak, büyüdüğünüz ev, atalarınızın mezarı hepsi bir günde artık burası sizin değil denilen bir yer haline geliyor. Balkan Türkleri için bu bir kez değil defalarca yaşandı. Göçün tanımı, bireyin, etnik grup veya ulusların doğal, siyasal, ekonomik ve benzeri zorunluluklar nedeniyle yeni bir coğrafi ve kültürel ortama yerleşmeleri şeklinde yapılabilir. Diğer bir deyişle göç, kişilerin gelecek yaşantılarının bir kısmını veya tamamını kapsamak üzere bir yaşam biriminden diğerine yerleşmek niyetiyle yapmış oldukları coğrafyayı değiştirme ve yeni bir sosyo-kültürel ortama girme sürecidir. Göç neticesinde yeni bir lokasyona yerleşen kişi, bir taraftan buraya alışmaya ve bu mekanda kendisine alan açmaya ve tutunmaya çalışırken, diğer taraftan yaşamını sürdürme, kayıp olmama, maddi manevi sahip olduklarını koruma mücadelesine girmektedir. Göçmenlerin gittikleri yeni mekanda hayatta kalabilmesi ve güçlü olabilmesi benzer özelliklere sahip toplumsal kesim veya kesimlerle güçlü bir dayanışma ilişkisi içerisinde birlikte hareket etmesine bağlı olmuştur. 90. Göçmenler kendilerini göç ettikleri yeni mekanlarda güvende hissetmek ve kolay uyum sağlamak adına anlaşılır biçimde akraba, tanıdık ya da aynı topraklardan gelen insanların yanına yerleşme eğilimi göstermişlerdir. Bu durum zamanla dernek faaliyetlerinin artmasına, göçmen mahallelerinin oluşmasına imkan sağlamıştır. Rumeli Türklüğünün Osmanlıların fethiyle başladığı göz önüne alındığında hala bu topraklarda Türklerin var olması durumu bu coğrafyanın gerçek bir Türk yurdu olduğu manasına gelmektedir. Balkan Türkleri bu sahalardaki varlıklarını ispat etmelerine rağmen kimi zaman kıyıma uğramış, kimi zaman da asimile politikaları ile kimliklerinden vazgeçme baskısına uğramıştır. Özellikle Balkan Savaşlarında ve sonrasında bozulan düzenle bu topraklardaki Türk ve Müslüman halkın göçe zorlandıkları görülmektedir. Azınlık olarak kalmaları ve bu topraklar hakkında söz sahibi olmalarını önlemek amaçlanmıştır. Balkan Türklerinin göçü hakkında, hatta göç hakkında önemli bir değerlendirme. Göç denince Türk'ün kafasında canlanan hazin ve trajik manzara. Öyle sanıyorum ki başka milletten hiçbir ferdin tasavvur edemeyeceği bir şeydir. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun inkıraz devri aynı zamanda bir devamlı göçmenin tarihidir. Ve çünkü biz bu neslin çocukları, babalarımızdan dinlediğimiz acıklı akınların hikayesini bütün o çıplak korkunçluğu ile kendi gözlerimizle görmüş ve seyrettiğimiz sonu gelmeyen trajedi kalplerimizde bir daha silinemeyecek derin izler bırakmıştır. Anlaşılacağı üzere göç Balkan Türklüğü için acı demektir. Göçe zorlanan Türk ve Müslüman halkın durumunu ifade eden bir başka açıklama ise bir Hristiyan basınının gazetesinde belirtilmektedir. Bu haber, Harbin başlangıcından şimdiye kadar katledilen Türklerin miktarı 240 bin mertebesindedir. Bununla birlikte Bulgarların sürüklediği harbe mani olmayan Avrupa'nın acaba vahşi biçimde dökülen kanlardan dolayı mahcup olmayacak ve yüzü kızarmayacak mıdır? Fakat Avrupa utansın ya da utanmasın, bugün her türlü lanetlere layıktır. dindeki ifadelerden anlaşılacağı üzere Balkan Türk ve Müslümanlarına yapılan zulümler oldukça korkunç bir hal almıştır. Osmanlı Devleti'nden Anadolu, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'ya 1860 yılından Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar çeşitli göç dalgaları yaşandı. Bugün Balkanlar Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Filistin ve Mısır'ı kapsayan, batıda Akdeniz, doğuda Mezopotamya ile sınırlandırılan bölgelerden gerçekleşen bu göç dalgasında Müslüman Türklerin yanı sıra Hristiyan, Arap, Yahudi ve Ermeniler de yer aldı. Osmanlı tebaası olmaları nedeniyle özellikle Latin Amerika'da bölge insanı tarafından Los Turcos, El Turco, Türk anlamında ismiyle anıldılar. Bugün Latin Amerika'da 30 milyon Turko yaşadığı ifade ediliyor. Balkan Türklerinin göç etmelerinde dini, ekonomik ve siyasi etkenlerin önemli olduğu görülmektedir. Hayriye Süleymanoğlu, Yenisoy Balkan bölgesinden Osmanlı'ya yapılan göçlerin dörde ayrılabileceğine değinerek bunları, İlk dönem göçleri 1877 _78 Osmanlı-Rus Savaşı öncesi yapılan göçler,
1877 = Osmanlı-Rus Savaşı'nın sebep olduğu göçler, 1912/13 Balkan Savaşlarını izleyen göçler, Cumhuriyet dönemi göçleri şeklinde tasnif etmiştir. İlk dönem göçleri Osmanlı Devleti'nin Avrupa kanadını oluşturan topraklardan çekilmeye başlaması ile alakalıdır. Viyana Seferi'nin başarısızlıkla sonuçlanması 1693, Budapeşte'nin Avusturyalıların eline geçmesi 1686, Karlofça Antlaşması'nın imzalanması 1699, Osmanlı Devleti'nin aleyhine gelişen önemli tarihi olaylardır. 92, bu olaylar sonrasında Türk ve Müslümanların zorunlu göçleri başlamıştır. 1877 ile 78 Osmanlı-Rus Savaşı'nın sebep olduğu göçlerle ilgili olarak Yenisoy, Osmanlı Devleti'nin 1877 ile 78 yıllarında büyük bir yenilgi aldığını, bu olayın tarihimizde 93 Harbi olarak anıldığını, bu yenilginin ardından büyük çapta bir Müslüman kıyımının gerçekleştiği, varlıklarının yağmalandığı ve halkın göçe zorlandığını ifade ederken, bu zulümlerin yapılmasının amacı olarak ise Bulgaristan Türklerinin geri döndükleri zaman hiçbir şeylerinin kalmaması gösterilmiştir. 92. Türk ve Müslümanlara ait olan varlıkların kalması demek, o topraklarda hak iddia etmesi anlamına geldiğinden böyle bir duruma fırsat vermemek için bu çeşit önlemler alınmıştır. 1912 ile 13 yıllarındaki Balkan Savaşı'nın sebeplerine bakıldığında ise Ayastefanos Antlaşması'na kadar geri gitmek mümkündür. Bu anlaşmayla Bulgaristan'ın sınırları içine Makedonya'nın da katılması ve Sırbistan'ın bağımsızlığını alması, ilk günden itibaren topraklarını devamlı genişletmeye çalışması, Berlin Antlaşması'nın Bulgaristan'da yarattığı hayal kırıklığı ve nihayet Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden toprak kazanmak hedefi savaşın sebepleri olarak görülebilir. Ayrıca Rusya'nın Balkan Slavları üzerindeki kışkırtmalarını da eklemek gerekir. Bütün bu hadiselerde Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun Balkanlarda genişleme isteği ve bunun önemli safhasını oluşturan Bosna Hersek'in ilhakı bir dönüm noktası olmuştur. Bu durum Rusya'yı Balkan Slavlarını birleştirmek yoluyla Avusturya'nın yayılmacı politikasına karşı koymaya sevk ettiği kadar Balkanların Slav devletlerini de aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek, birleşmeye ve Balkanlarda geri kalan Osmanlı topraklarını paylaşmaya götürmüştür. Otgi Yaştiç. Türklerin üzerindeki etkisi bakımından Balkan Savaşları ve 93 Harbi beraberinde felaketleri getirmiştir. Balkan Savaşı'nda ön saldırı yapma işlevini uzun süreden beri Osmanlı Makedonya'sında çatışmalara girmiş bulunan milliyetçi çeteler yani komitacılar üstlenmiş ve bunlar davasına destek oldukları devletten de destek görmüşlerdir. Osmanlı döneminde yaşanan göç olayları Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından sonra da devam etmiştir. İlk büyük göç Lozan Antlaşması 1923 sonucunda gerçekleşmiştir. 1923 ile 24 yıllarında Yunanistan'dan mübadil olarak göç edenlerin sayısının 500 bin olduğu belirtilmektedir. 1937 ile 39 yıllarında da Romanya'dan 130 ile 150 bin arasında muhacir Türkiye'ye gelmiş ve bu göçleri Bulgaristan'dan belirli yıllarda gerçekleşen kitle halindeki göçler izlemiştir. 1950 ile 51 yıllarında 154 bin, 1968 ile 78 göçünde 130 bin, 1989 göçünde de sadece 3 aydan daha az bir zaman içinde 312 bin Bulgaristan Türk'ü Türkiye'ye girmiş ve daha sonra da göç devam etmiştir. Deviniyasteşin Pirmas. Eski Yugoslavya'dan sadece 1950 ile 58 yılları arasında gelenlerin sayısı 104 bindir. Romanya'dan ise 1923 ile 38 döneminde gelenlerin sayısı 114 bindir. Rumeli'den Türk göçleri tablosuna baktığımızda 93 Harbi'nden bu yana Türkiye'ye en çok göçmen gönderen ülkenin Bulgaristan olduğunu görüyoruz.
Bundan dolayı Bulgaristan Türklerinin tarihine bir göç tarihi demek uygun düşer 92. Özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türklere yönelik 1984 yılında Kırcaali'de başlayan asimilasyon süreci oldukça önemlidir. Bu süreçte Türklerin adları değiştirilmiş, Türkçe konuşmaları yasaklanmış, okulları kapatılmış ve giyim kuşamlarına dahi karışılmıştır. Direniş gösterenler ise Tuna Nehri'nin ortasında yer alan Belene adasına gönderilerek işkencelere maruz kalmışlardır. Yaşananlar üzerine Balkan Türkleri ve Müslümanları uluslararası göç kavramı içerisinde zorunlu göç olarak nitelendirilebilecek bir göç faaliyetleriyle karşılaşarak anavatan olarak kabul gören Türkiye Cumhuriyeti'ne yerleştirilmiştir. Göç esnasında ise özellikle demir yollarının tercih edildiği görülmektedir. Göçle gelen soydaşlarımız 1940-50 döneminde ve sonraki gelişlerinde ikili anlaşmalara göre davet mektubu çerçevesinde kendilerine gösterilmiş bölgelere yerleştirilirken 1990'lı ve sonraki yıllarda kendi tercihleriyle seçtikleri bölgelere yerleşmişlerdir.